Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Başka bir Sandefjord oyuncusuyla sizlerleyim. Ancak şimdiden belirtmek isterim ki bu hazırlarken en çok heyecanlandığım video oldu. Belki Edwin Östbo ya da Daniel Karlsbach daha yetenekli oyuncular, piyasa değeri olarak daha değerli oyuncular. Ancak şu ana kadar videosunu hazırladığım oyuncular içerisinde Evangelos Patulidis benim izlerken en keyif aldığım oyuncu. Biliyorsunuz yeni bir kanalım, düzenli bir şekilde video paylaşmaya çalışıyorum. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmanız yeterli olacaktır. Oyuncuyu veya videoyu beğenirseniz de bir beğeni bırakmanız çok yardımcı olur. Benimle ilk kez bu videoda tanışanlar için de bu işin eğitimini almış ya da profesyonel birisi değilim. Sadece futbolu izlemeyi seviyorum. Çok göz önünde olmayan beğendiğim oyuncular hakkında da video paylaşmaya çalışıyorum. Tamamen amatör bir şekilde diyebilirim. Şu an kartlarda gördüğünüz Smailovic videosunda Sandefjord takımı hakkında detaylı bilgide bulunmuştum. Merak edenler için önerim Smailovic, Dunsby, en son Patulidis videosunu izlemeniz yönünde. Sandefjord benim Göztepe ile fazlasıyla bağdaştırdığım bir takım. Bunun sebeplerini de o videoda açıklıyorum. Hadi o halde oyuncumuza geçelim. Oyuncumuz Evangelos Patulidis. Sandefjord takımında oynuyor. 24 yaşında, 1.76 boyunda. Hem Belçika hem de Yunanistan vatandaşı. Güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro. Yunanistan vatandaşlığı da olmasına rağmen daha önce kariyerinde hiç Yunanistan liginde forma giymedi. Geçtiğimiz sezonu Sandefjord formasıyla Norveç en üst seviye liginde sağ kanatta oynadı. Altyapı eğitimini Avrupa'nın iyi sayılabilecek altyapılarından Anderlecht ve Standard Liège'de tamamladı. Belçika, Hollanda, Finlandiya gibi ülkelerde forma giydikten sonra en son Şubat 2025'te 100 bin euro bonservis bedeliyle Sandefjord'a transfer oldu. Tabii en düzenli forma şansı bulduğu sezon geçtiğimiz sezon oldu. Ama yine de tecrübeli oyuncu denilebilecek seviyede bir sayı olan 100'ün üzerinde profesyonel maça sahip. Söylemeden edemeyeceğim, yaklaşık yarım yıl takımsız kaldıktan sonra ona güvenen Finlandiya'nın Haka takımını da tebrik ederim. Çok severek izlediğim bu oyuncuyu bulmamda onların payı büyük. Tabii aynı zamanda 100 bin euro bonservis bedeliyle Sandefjord'a getirilmesi de yine güzel bir scout başarısı bence. Tabii İskandinav takımlarının İskandinavya'daki liglere daha hakim olması beklendik bir durum. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maçta 2157 dakika sahada kaldı. 5 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi. 5 de sarı kart gördü. Sandefjord geçen sezon ligi 55 gol ile tamamladı. Patulidis 13'üne doğrudan katkı verdi. Gerçekten takımı için ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor bu istatistik. Bu arada biliyorsunuz Norveç ligi başladı. İlk 2 hafta oynandı. 3. maçtan önce çekiyorum bu kaydı. İlk 2 maçta birinde 90, birinde 60 dakika olmak üzere 150 dakika sahada kaldı. Tabi Sandefjord bu iki maçta hiç gol atamadığı için herhangi bir skor katkısı üretemedi. Zaten ben de sadece özetine bakıp istatistiklerini kontrol edebildim o maçların. Geçtiğimiz sezon Sandefjord hücum hattı çok güzel bir uyum yakalamıştı. Ama tabii ki forvetlerini rekor bir bedelle sattıktan sonra yerine yine rekor bir bedelle transfer yapmış olsalar da pek bir uyum yakalanamamış gibi görünüyor. Kanat oyuncuları Dunsby ve Patulidis hala aynı. Video boyunca sık sık göreceğiniz 27 numaralı oyuncu Dunsby. Onun videosu da yine kanalımda mevcut. Dunsby videosunda daha çok ikinci bir forvet gibi, kanat forvet gibi konumlanıyor demiştim. Patulidis biraz daha farklı. Kanat olmasına rağmen daha çok merkezleşen oyun kurucu gibi oynuyor. Zaten takımın en yetenekli oyuncusu. Bu rolde ne kadar yetenekli, ne kadar başarılı olduğunu şöyle anlatabilirim. Sandefjord'a transfer olduğunda piyasa değeri 350 bin euroydu. Şimdi ise 1.2 milyon euro. Tabii ki üstüne koymasını tercih ederim ancak geçtiğimiz sezonun aynı performansını gösterse bile ben bu yaz transfer yapacağını düşünüyorum. Top 5 ligden birine değil de Türkiye, Yunanistan, Belçika, Hollanda seviyesinde bir lige transfer olacağını düşünüyorum. Yani öyle hissediyorum diyebilirim. Tabii ki oyuncunun eksik yönleri var ama olumlu yönleriyle ben ligimizde forma giyemeyeceği takım olduğunu düşünmüyorum. İstanbul takımlarında bile bence oynayabilir. Tabii ki Anadolu takımları için çok önemli bir oyuncu pozisyonunda oynayacağını düşünüyorum. Tuttuğum takım Göztepe olduğu için oradan örnek vereyim. Ben Göztepe'ye transfer olsun çok isterim. Evet, Göztepe kanatlı formasyonda oynamıyor ancak 10 numara pozisyonunda da iyi iş çıkaracağını düşünüyorum. Zaten 2 sezondur kadromuzda bana göre en büyük eksik bu tarz bir oyuncu. Gerektiğinde pozisyonu yoktan var edebilecek, şapkadan tavşan çıkarabilecek bir oyuncu arıyoruz bana göre. Yani transfer etmek için arıyoruz anlamında değil de sahadayken bunun yokluğunu hissediyoruz anlamında. Oyuncunun bu kadar yetenekli olması videoyu hazırlarken de beni çok zorladı. İlk editleri tamamladığımda video 23-24 dakikaydı. Bayağı bir pozisyonu kesmek zorunda kaldım. Umarım doğru pozisyonları seçmişimdir ve oyuncuyu en iyi şekilde sizlere aktarabilirim. Hadi o halde daha fazla vakit harcamadan oyuncunun olumlu yönlerine geçelim.
Şu an izlediğiniz golde olduğu gibi benim gözümde de oyuncunun en güçlü yönü uzaktan şutları. Ama bunu sadece uzaktan şut diye düşürmek doğru olmaz. Oyuncunun çok kuvvetli bir ayak içi var. Ayak dışını da bazen kullanmaya çalışıyor. Ortalama bir ayak dışı yeteneği var diyebilirim ama ayak içi muazzam. 2.76 gol beklentisinden 5 gol üretti geçen sezon. 4'ü ceza sahası dışından, bir tanesi içinden. İçinden olan da şimdi izleyeceğimiz adeta yoktan var edilmiş bir gol. Şu ana kadar siz de fark etmişsinizdir ki oyuncunun güçlü yönü fizik değil, daha çok teknik. Sadece uzaktan şutlarda değil, bunu ilk kontrol ve dribbling özelliklerinde de görüyoruz. Topun ne kadar sert geldiği, ne kadar uzaktan geldiğinin bir önemi yok. Çok güzel kontrol edebiliyor ve top sürme kabiliyeti gayet yüksek. Kolay kolay tahmin edilebilen bir oyuncu değil. Aslında solak olması kaynaklı biraz fazla içe doğru yöneliyor ama yine de tahmin edilemiyor. Elbette bunu Norveç Ligi'nin savunma seviyesi de etkiliyordur. Şimdi ise yine ceza sahası dışından kaleci dahil herkes uzak köşeye bekliyorken yakın köşeye gönderdiği plaseyi izliyor olacağız. Bu tarz tekniği yüksek oyuncuların yaptığı ekstra işler benim gözümde futbolu daha keyifli bir hale getiriyor. Çok kolay adam eksiltebiliyor olması da bir başka güzel özelliği. Tabii ki bu yüksek tekniği pas ve ortalarına da yansımış durumda. Zaten oyun zekası da fazlasıyla yüksek bir oyuncu. Aynı zamanda saha hakimiyeti, boştaki oyuncuyu kolay bulabilme, görebilme özelliği de gayet iyi seviyede. Şimdi izleyeceğimiz golde de aslında şut çekmiyor, orta kesiyor. Ama top o kadar güzel yere gidiyor ki kalecinin çıkarma şansı kalmıyor. Sandefjord genelde kısa boylu oyunculardan kurulu bir takım. O yüzden oyunları biraz tempolarına bağlı. İşte Patulidis takımın tempoya ihtiyacı olduğunda o tempoyu arttıran, olmadığında da o tempoyu düşüren oyuncu. Hani bu FM'de maçın temposuna yön verir diye bir özellik var ya oyuncularda. Tam o özelliğin olduğu oyuncu gibi düşünebilirsiniz. Ve bunu merkezde değil kanatta konumlanarak yapıyor. Pozisyon takibi, fırsatçılığı da fena değil. Bu pozisyonda da zaten bunun bir örneğini görüyoruz. Tekniğini kısaca özetlemem gerekirse hani bir oyuncu kaleye ne kadar uzak bir yerde topu ayağına alırsa alsın bir şey yapabilir diye sizi ayağa kaldırır ya, tam o tarz bir oyuncu. Bu geçtiğimiz sezonki son gol katkısıydı. Şimdi asistlerine geçiyoruz. Şimdi bu izleyeceğimiz asistleri kısmı zaten ortalarında ne kadar yetenekli olduğunu fazlasıyla kanıtlıyor olacak. Bu arada bu şu anda izlediğimiz ortayı ters ayağıyla açıyor. Mükemmel değil ama hiç de fena olmayan bir zayıf ayağı var. Aynı zamanda oyuncu iyi bir duran top kullanıcısı. Ancak bunu doğrudan kale şut olarak düşünmeyin, orta olarak kullandığında etkili. Video boyunca bundan birçok örnek gördük ve görmeye devam edeceğiz. Daha henüz milli takım forması giymedi. Sadece U19 kategorisinde Belçika formasını giydi. Daha göz önünde olabileceği bir lige transfer olması durumunda Belçika ve Yunanistan arasında milli takım gerginliği yaşanacağını düşünüyorum. Bu arada şunu da söylemek isterim. Öyle istikrarsız bir performansı yok. Takımı baskılı oynadığında da, baskı yediğinde de, üstün olduğunda da, rakip üstün olduğunda da hiç oyundan kopmuyor. Bu da güzel bir özellik. Tabii bu konuda profesyonel birisi değilim ancak dışarıdan bir gözle baktığımda mental yönden de güçlü olduğunu düşünüyorum. Öyle hiç sahada agresif bir hareket yaptığını ya da hakeme itiraz ettiğini de görmedim. Fiziksel kısma geçecek olursak daha önce sakatlık sebebiyle kaçırdığı hiç maç yok. Yani Transfermarkt verilerine göre yok. Her oyuncuda bu bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum çünkü bu benim için önemli bir kıstas. Özellikle günümüz futbolunda maç sayıları arttığı için oyuncular çok fazla sakatlanıyorlar ve çok yetenekli oyuncular sakatlık yüzünden kariyerlerini noktalayabiliyor. Oyunun temposuna yön verebildiği gibi kendisi de tempolu bir oyuncu. Hatta hızlı denilebilecek bir oyuncu. Zaten bilek hareketleri bu kadar hızlı olan bir oyuncunun kendi hızının da yavaş olmasını pek beklemezdim. Çalım yeteneğine kısaca yüksek tekniğinin bu atikliğiyle harmanlanmış hali diyebiliriz. Gerçekten bu konuda çok başarılı. Zaten fiziksel olarak zor bir ligde top koşturuyor. Üstüne geçen sezon hiç maç kaçırmamış olması vücuduna iyi baktığını düşündürtüyor bana. Sandefjord ileri üçlüsüyle pres yapmayı seven bir takım. Ama tabii bu üçlü içerisinde en az pres yapmayı seven oyuncu diyebiliriz. Bu arada pres katkısı çok düşük gibi düşünmeyin. Mevkisine göre yüksek bir pres katkısı var. Sadece takımındaki diğer iki oyuncu prese daha yatkın oyuncular. Bunu geçen sene özelinde söylüyorum tabii ki. Dediğim gibi aynı performansı yaza kadar sürdürmesi durumunda bile ben yazın transfer yapacağını düşünüyorum. Umarım ligimizde izleme şansımız olur. Bence ona en uygun mevki şu anki takımında oynadığı sağ açık, sağ kanat forvet ya da sağ oyun kurucu pozisyonu. Forvet arkasında 10 numarada da konumlanabilir ancak bu etkinliğini azaltabilir çünkü çevresinde daha fazla savunma oyuncusu olacak. Topu ayağından daha erken çıkarmak zorunda kalması onun biraz yüksek tekniğini kısıtlayabilir diye düşünüyorum. Tabi biraz da ne istediğinize bağlı. Eğer uzaktan şut tehdidinden daha fazla faydalanmak istiyorsanız forvet arkası, kavisli ortalarından daha fazla faydalanmak istiyor, hava topu istiyorsanız da kanat olabilir. Şu an izlediğimiz gol kaleciye faul nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Hadi olumsuz yönlerine geçelim.
Zayıf yönlerine gelecek olursak yine şut özelliğiyle başlayacağım. Evet, uzaktan şutlarda çok etkili bir oyuncu. Ancak ceza sahası içinden o kadar etkili bir bitirici diyemem. Ceza sahası dışından vurduğu kadar etkili vuramıyor, hatta biraz yumuşak kalıyor ceza sahası içi şutları. Her ne kadar zayıf ayağını beğensem de orta açarken, pas atarken şutlarda beğenmiyorum. Hava toplarındaysa ortayı açan, duran topu kullanan kişi olarak ne kadar etkiliyse vurucu olarak bir o kadar etkisiz. Zaten çok yükseğe zıplayabilen bir oyuncu değil. Onun dışında kafa toplarında da etkili bir oyuncu değil. Tabii oyunu yönlendiren, oyun kurucu olduğu durumda bu çok önemli bir özellik diyemem. Duran top kullanırken orta açması gerektiğinde çok başarılı. Evet, ama kaleyi düşünmesi gerektiğinde biraz daha kendini geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle uzaktan şut konusunda bu kadar yetenekli olan bir oyuncunun frikikten de gol atmasını beklerdim açıkçası. Tekniğini bu kadar övdüğüm bir oyuncunun teknik yönden başka bir eksiği olduğunu düşünmüyorum doğal olarak. Defans arkası koşusu hiç atmıyor diyemem ama top ayağında değilken biraz etkinliğinin azaldığını, biraz daha az kendini oyuna verdiğini düşünüyorum. Top ayağında değilken de etkili koşular atabilmeli bence. Ama işte oyun kurucu gibi oynayan oyuncuların buna pek yönelimi olmuyor. Aynı takımdaki sol kanattaki Dunsby ile kıyasladığımda defansif katkı ve çalışkanlık yönünden biraz daha geride kalıyor diyebilirim. Tabii prese yardım ediyor, defansa yardım ediyor, hiç yardım etmiyor diyemem. Ama sanki bu konuda kendini biraz daha geliştirirse daha olumlu yansıyabilir diye düşünüyorum. Yine Dunsby ile kıyasladığımda bir başka kötü özelliği ise ikili mücadeleler. Hava toplarında zaten kötü ama yerde de yine ikili mücadelelerde Dunsby daha etkili diyebilirim. Tabii günümüzde futbol biraz daha fiziksel bir oyun haline geldi. Bu kadar teknik oyuncular bu konuda zorlanabiliyorlar. Ama kesinlikle fiziksel yönden çok yetersiz, oynayamaz diyebileceğim bir durumda değil. Çok faul olan bir oyuncu olmasına karşın öyle çok kendini yere atan bir oyuncu da değil. Bu da benim yine fazlaca önem verdiğim bir durum. Olumsuz olarak sayabileceğim son özelliği de maç sonları sanırım. Genelde dakika 80'den sonra biraz etkisiz kalıyor diyebilirim. Muhtemelen yorgunluk etkiliyordur. Üşenmeyip baktım, geçen sezon 29 maçın sadece 6 tanesini tamamlayabilmiş. Onun dışındakilerin hepsinde oyundan alınmış. Sanırım biraz kondisyon yönünden de kendini geliştirmesi gerekiyor. Sanırım olumsuz yönleri için de söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videodan izlediğiniz kadarıyla siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Oyuncu hakkında herhangi bir görüşünüzü belirtmek isterseniz de yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumları düzenli olarak kontrol ediyor ve cevaplıyorum. Patulidis hakkında söyleyeceğim son şey ise hava toplarında etkili olan forveti ve stoperleri olan bir takımda en etkili oyununu oynayacağını düşünüyorum. Tabii ki bir de sahada ona özgürlük tanınması gerekiyor diye düşünüyorum. Keşke Göztepe'ye gelse ama illa farklı bir takım söylemem gerekirse en çok Trabzonspor'a yakıştırıyorum. Özellikle Onuachu'nun kaldığı durumda. Daha önceki videolarımı izleyenler biliyorlardır. Bu video hazırlama, seslendirme gibi konuları çok kısa süredir biliyorum. Çok yeniyim denebilir. O yüzden herhangi bir tavsiyeniz, öneriniz ya da eleştiriniz olursa lütfen bana iletmekten çekinmeyin. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Umarım ileride çok daha güzel videolar hazırlıyor olacağım. Buraya kadar beni dinleyen herkese ayrıca teşekkür ederim. Kanalı büyütebilmem, daha çok kişiye ulaşabilmem için yaptığınız yorumlar, verdiğiniz beğeniler ve abone olmanız benim için çok önemli. Aynı zamanda videosunu paylaştığım ve paylaşmadığımda bazı oyuncuların dahil olduğu Shorts videolarda hazırlıyorum. Shorts videolarda sadece skor katkıları var gibi düşünebilirsiniz. Dilerseniz kanalımdan Shorts videolarıma da ulaşabilirsiniz. Normalde videolarını hazırlayacağım bir sonraki takım Kristiansund olacaktı. Severek takip ettiğim son takım diyebiliriz Norveç en üst seviye ligi için. Ancak Tromsø mükemmel bir başlangıç yaptı bu sene. Ben her ne kadar Tromsø'yü takip etmeyi çok sevmesem de takip ettiğim oyuncusu var. O yüzden sıralamayı biraz değiştirdim. Muhtemelen sıradaki video Tromsø takımından olacak. Yine aslında videosunu hazırladığım ama paylaşmadığım bir de Viking oyuncusu var. Belki maçları izleyip kesitleri hazırlayana kadar onu yayınlayabilirim. Şu anda kafamdaki plan birinci gün oyuncu analizi, ikinci ve üçüncü gün shorts, dördüncü gün tekrardan oyuncu analizi şeklinde 3 günde bir oyuncu olacak şekilde düşünüyorum. Tekrardan kanalıma gösterdiğiniz ilgi ve desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.